Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. İçeriğimizin başında izlemiş olduğunuz görüntüler 30 yıla yakın bir süre önce gerçekleştirilen Srebrenica soykırımı ile 3 ayı aşkın bir zamandır süren ve 25 bine yakın masum insanın hayatını kaybettiği Gazze'deki katliamın faillerinin yaptıkları zulme nasıl tarihi ve dini bir dayanak bulduklarının da kanıtı. Bosna kasaba olarak da anılan Ratko Mladić sadece birkaç gün içinde 9.000'e yakın Müslüman Boşnak öldürmeden hemen önce Türklerden yani Müslümanlardan intikam alma zamanı geldi demişti. Laik olduğu bilinen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askerlerini sürekli Tevrat'tan yaptığı alıntılarla motive ediyor. Bugünkü içeriğimizde Avrupa'nın orta yerinde Srebrenica'da yapılan Müslüman soykırımı ile Gazze'de devam eden katliamların ortak yönlerini ve Batı medeniyetinin nasıl bir kez daha sınıfta kaldığını anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız 10-10 başlıyor. Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşta binlerce Müslüman Boşnak sivilin ölüm emrini veren Sırp komutan Ratko Mladić'in 11 Temmuz 1995 günü Srebrenica kasabasına girerken söyledikleri adeta gerçekleştirilecek soykırıma nasıl dini ve tarihi bir zemin hazırlandığının da göstergesiydi. Kameraların karşısına geçen Mladić, Büyük Sırp Bayramı arifesinde bu kasabayı Sırp halkına armağan ediyoruz. Osmanlılara karşı başlatılan isyanın anısına bu bölgede Türklerden intikam alma vakti nihayet geldi demişti. Tabi burada Türk ifadesinden kasıt Müslüman Boşnaklardı. Zira Osmanlıların gelişiyle Müslüman olan Boşnaklar Sırpların gözünde artık Türktü. Srebrenica şehri 11 Temmuz 1995 günü Mladić'in emrindeki Sırpların eline düştü. Şehre giren Mladić'in askerlerine verdiği talimat açıktı. Durmadan Potočari ve Bratunac istikametine devam edin. Zira Srebrenica şehri bomboştu. Müslüman Boşnak siviller Potočari'de bulunan ve Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akü fabrikasına sığınmışlardı. Silahsızdılar. Mladić ve askerleri Potočari'ye geldiğinde eli ayağı birbirine dolaşan Hollandalı komutanlar binlerce Boşnak sivili acımasız Sırp askerlerine teslim etti. Sırplar kadın ve çocukları otobüslere bindirip Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye gönderirken ailelerinden ayrılan tüm erkekler ormanlık alanlarda, eski tahıl ambarlarında, okul binalarında kurşuna dizilip acımasızca öldürüldü. Hollandalı askerlere sığınmayıp ölüm yolu olarak adlandırılan, orman yolundan kaçmaya çalışan binlerce insan da Sırpların kurduğu pusularda hayatlarını kaybetti. Srebrenica'da sadece birkaç gün içinde en az 8.372 sivil öldürüldü. Savaş öncesinde şehrin köyler dahil nüfusu 37.000 civarında ve bu nüfusun 3'ü Müslümandı. Yani basit bir hesaplama ile şehirdeki Müslümanların 1/3'ü birkaç günde öldürülmüştü. Gelelim 7 Ekim 2023 günü başlatılan Gazze saldırılarına. İsrail 3 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırılarda aralarında çok sayıda bebek, çocuk, kadın ve yaşlının da bulunduğu 25 bine yakın insanı acımasızca öldürdü. Milyonlarca insan saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tıpkı Srebrenica örneğinde olduğu gibi katliamın birinci sorumlusu olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da saldırıların başından beri İsrail askerlerini motive etmek için Tevrat'tan alıntılar yapması gözden kaçmadı. Laik görüşlü bir siyasi olarak tanınan Netanyahu'nun İsrail'in yaptığı katliamları meşrulaştırmak için böyle bir yola başvurduğunu söylemek yanlış olmaz. Netanyahu'nun bir diğer amacı ise özellikle sağcı ve dindar kesime ne kadar inançlı ve kararlı olduğunu gösterme çabası. Zira çok sayıda İsrail vatandaşı 7 Ekim saldırılarındaki güvenlik zafiyetinden Netanyahu'yu sorumlu tutuyor. Kasım ayı başında İsrail askerlerine yönelik bir mesaj yayımlayan İsrail Başbakanı, Yahudilerin Mısır'dan çıkışını atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklerin yolda size neler yaptığını anımsayın" bölümünden alıntı yaparak bu savaşın aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasında olduğunu vurguladı. Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan Amalekliler ifadesinin Gazze'deki saldırıların başladığı günden itibaren birçok kez kullanılması kesinlikle tesadüf değil. Netanyahu daha önce de 9 Ekim ve 25 Ekim'deki konuşmalarında Tevrat'tan İsrail devletini yücelten alıntılar yapmıştı.
Gazze'deki saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı açıklama da dikkat çekici. Gallant'ın "Karşınızda insan yok, hiçbir kural yok, mahkeme de yok, istediğiniz gibi hareket edebilirsin" açıklaması İsrail askerlerinin zulmünün nasıl dini bir kaynakla temellendirildiğine işaret ediyor. Gallant'ın bu açıklamalarına Netanyahu'nun Tevrat alıntıları da eklendiğinde İsrail ordusunun Tevrat'ta belirtilen bir savaş tarzı uyguladığı yorumlarına da neden oluyor. "Şimdi git Amalek'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." Amalek ifadesinin Yahudi varlığını tehdit eden halklar için kullanıldığını düşünecek olursak, İsrail ordusunun katliam taktiğini doğrudan Tevrat'tan aldığı yorumunda bulunmak da mümkün. Sırp ve İsrail askerlerin nasıl acımasızca Müslüman sivilleri öldürdüğü hususunda dikkat çeken başka bir benzerlik daha göze çarpıyor. Her iki millete ait askerlerin ve diğer paramiliter oluşumların cepheye gitmeden önce kendi din adamları tarafından kutsanması da dikkat çekici. Srebrenica'daki soykırımdan hemen önce Akrepler isimli Sırp askeri grubun mensuplarının Sırp Ortodoks Kilisesi papazları tarafından nasıl kutsandığı ve soykırıma gönderildiği görülüyor. Yine aynı şekilde Gazze'de devam eden savaşa katılan İsrail askerlerinin de tefilin giyip dualar ile cepheye uğurlanması dikkat çekti. İsrail'de ultra-ortodoks olarak da bilinen siyah kıyafetli, kipa ve şapkalı Harediler, Gazze sınırına yakın noktada toplanan İsrail askerlere sol kol ile başa takılan ve içinde Tevrat'tan bölümler bulunan tefilen giydirip dua okutmuştu. Sırpların en büyük dini iradesi konumundaki Sırp Ortodoks Kilisesi, aslında 2. Dünya Savaşı'ndan beri özellikle bölgedeki Sırp olmayan nüfusa yönelik katliamlarla ilişkilendiriliyor. Ancak Sırp Kilisesi içindeki ırkçı din adamlarının asıl ön plana çıktıkları dönem 1990'lı yıllarda Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlayan süreçte yaşanan savaşlar oldu. Kısaltılmışı SS olan Svetosavska Sekta, yani Aziz Sava tarikatı olarak da nitelendirilen grup, her ne kadar resmi kanallarından bunu inkar etse de Sırp siyasetinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Ana ülküsü Sırp dünyası olan bu grup, bugünkü Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan bir Sırp devleti kurmayı amaçlıyor. Amfilohiye, Artemiye, Atanasiye ve Irinei gibi kilisenin önde gelen isimleri katliamlar gerçekleştiren Sırp askerleri desteklemekle yetinmeyip soykırım dahil tüm yapılanların haklı sebeplerle yapıldığını da söylemekten geri kalmadı. Sırp Kilisesi'nin Karadağ Başpiskoposu Amfilohiye'nin Arkan isimli Sırp savaş suçlusu ve askerlerini kutsadığı görüntülerin yanı sıra Kaçavande isimli papazın Radovan Karadziç'in soykırım politikalarını alenen desteklemesi ve Sırpları da bu katliamlara katılmaya davet etmesi gibi sayısız örnek, kilisenin başta Srebrenica olmak üzere ülke genelinde yapılan soykırım ve sürgünlere destek olduğuna sadece birkaç örnek. Srebrenica, sözde medeni olan Batı'nın ve genel olarak uluslararası toplumun sınıfta kaldığı yakın tarihteki en önemli olaylardan biri. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi. Bu trajediyi daha da büyük yapan 10 binlerce masum insanın güvenerek kendilerini teslim ettikleri Birleşmiş Milletler askerlerinin hiç düşünmeden bu sivilleri Sırp katillere vermesi. BM bünyesindeki Hollandalı askerlerin o dönemdeki komutanı Tom Karemars'ın Sırp komutandan çeşitli hediyeler kabul ettiği, önünde el pençe divan durduğu görüntüleri o dönem büyük ses getirmişti. Srebrenica başta olmak üzere Bosna Hersek'in birçok yerinde gerçekleştirilen soykırım, katliam, tecavüzler ve diğer savaş suçlarına sesini çıkarmayan uluslararası toplum, katillerin daha da cesaretlenmesine vesile olurken birkaç sembolik NATO bombardımanı dışında fiili bir müdahalenin olmaması umutların tükenmesine sebep oldu. Avrupa'nın en büyük ordularından biri olan Yugoslav ordusunun ve beraberindeki Sırp paramiliter grupların sivil katliamına, başkenti 1425 gün kuşatma altında tutmasına, sadece başkent Saraybosna'da 10 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesine ses çıkarmayan medeni Batı, ta ki Boşnak ordusu Sırp nüfusun yoğun yaşadığı yerleri de ele geçirmeye başlayınca müdahale olmaya karar verdi. Boşnaklar ve bağımsız Bosna Hersek'in diğer milletlerden destekçileri batılı kurum ve ülkelerin o dönemdeki sessizliğini asla unutmadı. Srebrenica'da kimin ne kadar ceza aldığını söylemeden önce ilk olarak şunun altını çizmem gerekiyor ki adalet asla sağlanmadı ve sağlanmayacaktı. Çocuklarını, eşlerini ve babalarını kaybetmiş kadınların, annelerin acısı sevdiklerinin bedenlerine hala ulaşılamadığı için hiçbir zaman dinmedi. Hala binlerce insanın bir mezarı bile yok. Anneler yaşlanıyor,
kimi ise çocuklarını defnedemeden ahirete göç ediyor. Dolayısıyla adalet asla sağlanmayacak. Ama sembolik de olsa Srebrenica'da yaşananların uluslararası mahkemelerde soykırım olarak tanınması, onlarca ismin soykırımdan hüküm giymesi önemli. Başta Sırp komutan Ratko Mladić ve o dönem Bosnalı Sırpların siyasi lideri olan Radovan Karadžić'in aldıkları müebbet hapis cezaları kurban yakınlarının yüreklerine az da olsa su serpen kararlardan bazıları. Srebrenica'daki soykırımda ayrıca Hollanda devleti de kısmen suçlu bulundu ve kurban yakınlarına tazminat ödemekle cezalandırıldı. Srebrenica'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda 9.000'e yakın Boşnak sivili öldürmekten sorumlu tutulan Sırp yetkililerden 4'ü müebbet hapis cezası alırken tam 45 Sırp toplam 699 yıl hapse mahkum edildi. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sayısız defa uluslararası savaş hukukunu çiğnedi. Durum böyle olunca insanlar haklı olarak İsrail'in yaptıklarının bedelini ödeyip ödemeyeceğini sorgulamaya başladı. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi için gereken adımların atılacağını belirtirken, Başbakan Netanyahu hakkında Gazze kasabı ifadelerini kullanmaktan da geri durmadı. Peki ama İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması nasıl mümkün? İsrail daha önce de Filistin tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilmiş, ancak söz konusu dosya tam 6 yıl sonra işleme alınmıştı. Uluslararası hukuktaki ilgili sözleşmelere bakıldığında İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin 4 ağır insanlık suçu oluşturması söz konusu olabilir. Bunların biri savaş suçu, diğeri insanlığa karşı suç, üçüncüsü saldırı suçu ve sonuncusu da soykırım suçu. Hem 1949 Cenevre Sözleşmesi hem de 1998 Roma Statüsü'nde savaş suçunun tanımı, sivillerin kasıtlı öldürülmesi, yaralanması, hayati ihtiyaçlarının ve tıbbi malzemelerin kesilmesi şeklinde yer alırken, zorla göçe zorlanan bir toplumun soykırım suçu potansiyeli oluşturulduğunu da altını çizmek gerek. Kısacası savaş durumunda sivillerin öldürülmesi, konut, hastane, okul, ibadethane ve kültürel varlığın askeri hedef olarak vurulması yasak. Dolayısıyla İsrail'in çocukları, bebekleri, kadınları, yaşlıları ve masum halkı hedefe koyması açık bir şekilde savaş suçu ve insanlığa karşı suç. Öte yandan Gazze halkının zorla göçe zorlanması, sürgün edilmesi gibi durumlar da dikkate alındığında bunları soykırım potansiyeli oluşturan eylemler. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası da başladı. Bakalım geçmişte İsrail'i kınamak dışında adım atamayan uluslararası toplum Gazze'de yaşananlara soykırım diyebilecek ve İsrail'i suçlu ilan edebilecek mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yazarak önerilerde bulunmayı ve içeriğimizi beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.